Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel tiftik bir ipim var. Onunla başlayacağım. Şöyle az ince bir ip. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve gösterişli bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için 8 ve 8'in katları, sonuna da 6 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle 2 model üzerinden anlatacağım bugün model kurulumunu. Şöyle hemen birkaç ilmek daha alayım hemen. Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir model için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de bir model için 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 da kenarda ek olarak ekledim. Toplamda 20 ilmeğim var şu anda şişimde. 20 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Ben lastik kullanmayacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz. Ben şu anda lastiksiz başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters olarak ördüm. Daha sonra 2 ilmek düz, bakın 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Buraya kadar bir model. 4 ilmek ters. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Daha sonra 2 ilmek düz, 1, 2 ilmek düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Buraya kadar da bir model. Şöyle. Kenarda 4 ilmek ters öreceğiz. 4 ilmek tersle başladığımız için 4 ilmek tersle bitirelim. Modeli şöyle kenarda da tamamlamış olacağız. 3, 4 ilmek ters ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Modelin ikinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde başka işlem yapmıyoruz arkadaşlar bu modelde. İlmeklerimizi her zaman ters öreceğiz arka yüzünde. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimin hepsini ters ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek ters olarak örüyorum yine. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm.
Daha sonra bakın şurada 4 ilmeğimiz, düz olarak 4 ilmeğimiz var. Bu 4 ilmeğe gelince önce ikisinin yerini değiştiriyorum. Şöyle bakın, ikinci ilmeğimi öne aldım. Birinciyi arkaya, ikinciyi öne. Bunların ikisini bir düz örerek kestim. Şimdi sağa doğru kesme işlemi yaptık. Birinci sırada sola doğru kesme işlemi yapmıştık. Üçüncü sırada sağa doğru kesme işlemi yaptım. Bir ilmek doladım. 2 ilmek düz ördüm. Şöyle. 4 ilmek ters. Evet, 4 ilmek ters ördüm. Sıradaki 2 düzün yerini değiştiriyorum. Bakın. Arka taraftan birinci ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi de önden aldım. Şişimin önüne taktım. 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek kestim. Sağa doğru. Bir doladım. Artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmek düz ördüm. Dört ilmek ters. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm kenarda. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik modelin. Yine aynı bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde dediğim gibi hiçbir işlem yapılmayacak. Sadece ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Modelimizi bu sırayı tamamlarsak bir kez kurmuş olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 6 ilmek ekleyeceğiz en sonuna. Sıra sayımız da 4. 4 sıranın tekrarından oluşacak harika bir model. Evet, modeli bir kez kurduk ama şu anda hiçbir şey belli değil. Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Bir kez daha kuralım hemen arkadaşlar. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 3, 4 ilmek ters ördüm kenar ilmeğinden sonra. Daha sonraki 2 ilmeğimi düz, 1, 2, 2 ilmek düz ördüm, 1 doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. 4 ilmek ters. Arada bunlar haroşa oluyor arkadaşlar. Şöyle 4 ilmek ördüğümüz, ters ördüğümüz yer haroşa. 4 ilmek tersten sonra şu 4 düze geldik. Bakın işlem yaptığımız. Önce 2 düzü örüyorum. 2 düz ördüm. 1 doladım. Sıradaki 2 düzü de ikisini bir düz örerek kestim. Sıra sonunda 4 ters ilmeğimiz var. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 4 ilmeğimiz ters. Haroşa olan kısmı ters olarak ördüm 4 ilmeği. Daha sonra sıradaki 4 düz ilmeğimiz var. Bunun ilk ikisinin yerini değiştiriyorum. Bakın birinci ilmeğimi arka taraftan aldım. İkinci ilmeğimi de önden aldım. Tekrar şişime taktım. İkisini bir düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi de
düz olarak ördüm. Aynı işlemi yapıyorum. 4 ilmek ters. Haroşalı kısımda 4 ilmek ters ördük. 4 düz ilmeğe gelince önce ikisini yerini değiştirdim. Şu şekilde çapraz yaptım ve ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Bir doladım, 2 ilmek düz ördüm. Kenarda 4 ters ilmeğimiz var. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Şöyle göstereyim. 4. sıra arka yüzüne geçtik. Son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmeklerimizi ters olarak örelim bu modelde. Model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Şöyle ortadan yürüyen bir ajurlu model. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzünde ters olarak tamamladık. Bakın modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şöyle devam eden bir model. Şöyle göstereyim. Bir de modelin ilerlemiş halini size göstereyim. Az bir büyük parça da yaptım size göstermek için. Bu da daha önce yapmış olduğum parça. Bunu beraber yaptık. Lastiksiz olarak yaptık. Bunu da şöyle bir ters bir düz hazır lastik uyguladım. Kanalımda var bunun yapımı arkadaşlar. Hazır lastik, tekstil tipi lastik diye geçiyor. Bunu uyguladım. Bunu lastiksiz yaptım. Dediğim gibi siz de istediğiniz lastiğin üzerine uygulayabilirsiniz. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın gayet güzel. Şöyle bir dokusu var. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü olacak. Evet, model oldukça güzel ve kolay bir model. Şöyle kabarık kabarık şu ajurlu kısımlar gayet güzel, uygun. Her türlü örgünüzde kullanabilirsiniz bu modeli. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, yani yelek yapabilirsiniz, hırka, şal yapımında, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olan arkadaşlara da fikir olur. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.